Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için tavada kolay tatlı tarifi hazırlıyorum. Kızartmak yok, fırınlamak yok. Çok basit ve hafif bir tatlı mutlaka deneyin. Bir su bardağı unu eleyerek kabımıza alalım. Bir su bardağı irmik, 2 tatlı kaşığı tuz, çay kaşığı kuru maya, 1 çay kaşığı kabartma tozu. Tüm malzemeyi karıştıralım. 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt. Pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Evet, karıştırdıktan sonra blenderla çekelim. Üzerini kapatarak 10 dakika dinlendirelim. Evet, 10 dakika sonra hamurumuz mayalanmış. Kıvamı da biraz koyulaştı. Tavamızı bir damla yağ ile yağlayalım. Her tarafını peçete yardımıyla sürelim. 1,5 kepçe olacak şekilde tavaya dökerek yayalım. Ocağımızı ortadan biraz fazla olacak şekilde ayarlayalım ve pişirmeyi bırakalım. Üzeri göz göz olduktan sonra tamamen kurumasını bekleyelim. Evet, hiç beyaz kalmayacak şekilde kurumalı. Evet, servis tabağına alıyorum. Temiz bir sofra bezi arasında dinlenmeyi bırakıyorum. Kalan hamurumuzu aynı yöntemle pişirmeye devam edelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, üzeri tamamen kurudu. Servis tabağına alarak sofra bezi arasına alıyorum. Kalan hamurları da hızlı bir şekilde pişiriyorum. Toplamda 4 adet hamur çıktı. 2 tavalık tatlımız oluyor. Evet, hamurlarımız hazır. Tuzsuz mozzarella peyniri kullanıyorum tam orta kısmına. Antep fıstığı serpiyorum. İsteğe bağlı toz şeker serpelim. İkinci hamuru da üzerini kapatarak kenarlarını sıkı bir şekilde bastırarak kapatalım. Diğer hamurumu da hazırlıyorum. Peyniri orta kısmına yayıyorum. İnce çekilmiş ceviz serpiyorum. Dilerseniz fındık, fıstık, antep fıstık kullanabilirsiniz. Tercihe bağlı. Toz şekeri de serptikten sonra ikinci hamuru da üzerine kapatıyorum. Evet, bir tanesini pişiriyorum. Tavaya bir parça tereyağı alalım ve eritelim. Üzerine tatlımızı alalım ve nar gibi kızarana kadar yüksek ateşte kontrollü bir şekilde pişirelim. Kenarlarını da ara sıra bastırarak kapatalım.
Evet, ters çevirelim. Diğer tarafı da pişirmeye devam edelim. Ara ara küçük parçalarla tereyağı alalım tavamıza ve etrafından gezdirelim. Evet, kontrollü bir şekilde kızartmaya devam edelim. Peynirler eriyene kadar kızartma işlemine devam edelim. Ters çeviriyorum. Diğer tarafı da bir miktar kızartıyorum. Altını hemen kapatıyorum. Ocağın üzerindeyken sıcak tatlıya soğuk şerbetimi gezdiriyorum. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı suyla şerbet hazırlamıştım. Daha önceden vardı. Hazır olarak kullandım. Sizler hemen hazırlayabilirsiniz. Evet, biraz şerbetin çekmesini bekliyorum. Pasta kartıyla tatlımı dikkatli bir şekilde kesiyorum. Son orta kısmına bolca Antep fıstığı serpiyorum. Diğer tatlımızı da sıkı bir şekilde sararak buzluğa kaldırıyorum. Evet, sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.